Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için kuru incirli, kavrulmuş fındıklı, kıyır kıyır ağızda dağılan muhteşem bir kurabiye tarifim var. Çok beğeneceğinizi düşündüğüm bu kurabiye tarifini mutlaka sizler de sevdikleriniz için deneyin. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Fazla vakit harcamadan hemen tarifime başlayalım. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine 1 su bardağı sıvı yağımızı ekleyelim. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. 1 su bardağı toz şekeri ekliyorum. 125 gram tereyağı ekliyorum. Tereyağı yerine dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı limon suyu ekliyorum. Yarım limon suyu sıktım ben. 1 yemek kaşığı oldu. 1 çay bardağı mısır nişastası ekliyorum. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 125 mililitredir. 1 adet yumurtanın akını ekliyorum. Sarısını da üzeri için ayırıyorum. Bu malzemelerimi spatula yardımıyla önden şöyle bir karıştırıyorum. Toplamda 4 su bardağı un kullandım. Unu lütfen azar azar ekleyelim. Hem unumuzun markasına göre değişkenlik gösterebilir hem de yumurtamızın büyüklüğüne küçüklüğüne göre değişkenlik gösterebilir. Ben tam toplamda 4 su bardağı un kullandım. 200 mililitrelik su bardağı ölçüsünde. Son olarak 1 tatlı kaşığı karbonat ekliyorum. Karbonat yoksa eğer hamur kabartma tozu da ekleyebilirsiniz. Tercihen karbonat kullanmanızı tavsiye ederim çünkü çok lezzetli oluyor. Bu kurabiyeye çok yakışıyor. Şimdi tüm malzemelerimizi elimizde güzelce yoğuralım. Ele yapışmayan yumuşacık kıvamlı bir kurabiye hamuru hazırlayalım. Kurabiye hamurum hazır. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir kıvamlı kurabiye hamuru oldu. Şimdi hemen kurabiyelerimiz için 10 adet doğramış olduğum kuru incirleri ekliyorum. Öncelikle kuru incirleri yıkadım, süzdükten sonra küçük parçalar halinde doğradım. Benim incirlerim büyüktü, tam 10 adet incir kullandım. 100 gram kavrulmuş fındık ekliyorum. Fındıkları kavurduktan sonra iri çekilmiş halde robottan çektirdim. Bu şekilde ekledim. Fındıkları mutlaka kavurarak eklemenizi tavsiye ediyorum. Kurabiye hamuruna çok güzel aroma, koku veriyor ve kuru incirle gerçekten çok yakışıyor. Fındık yerine dilerseniz ceviz de kullanabilirsiniz. Cevizle kuru incirin uyumu da çok lezzetli. Bademle, Hindistan ceviziyle ya da Antep fıstığıyla da kuru incirli kurabiye yapabilirsiniz. Kurabiye hamurumdan parçalar kopararak avucumun içerisinde oval şeklini veriyorum. Bu aşamada istediğiniz şekilde kurabiyelerinizi hazırlayabilirsiniz. Ben bu şekilde hazırlamak istedim. Teker teker kurabiyelerimi hazırladıktan sonra yağlı kağıt serili fırın tepsimi aralıklı bir şekilde diziyorum. Bu malzeme ölçülerinden toplamda 37 adet kurabiye elde ettim. Lokmalık olarak küçük parçalar halinde şekil verirseniz daha fazla kurabiyeler elde edebilirsiniz. Benim gibi büyük halde yaparsanız 2 tepsi olarak 37 adet kurabiyeler elde edebilirsiniz. Bu aşamaları hızlandırıyorum ki sizler de sıkılmadan keyifle izlemeniz için. Çünkü çoğu takipçim her aşamasını görmek istiyor. O yüzden ben de sizleri sıkmadan hemen şekli nasıl yapılır hızlıca göstermek istiyorum. Kurabiye hamurum bitene kadar bu işlemi yapıyorum. Kurabiyelerim hazır. Şimdi yumurta sarısını ayrı bir kaba ayırmıştım. Fırça yardımıyla kurabiyelerimin üzerine sürüyorum. Yumurta sarısını sürdükten sonra üzerine çatal yardımıyla düz bir şekilde çizikler oluşturuyorum. Dilerseniz üst kısmını tamamen kavrulmuş fındıkla da kaplayabilirsiniz veya susam serpebilirsiniz. Çok yakışıyor. Bu şekilde hazırladıktan sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırın ayarında kurabiyelerimizin üzeri kızarana kadar pişirelim. Hem altı hem üstü piştikten sonra fırından alabilirsiniz. Ben fırınımda yaklaşık 15 dakika kadar tuttum. Ben bu kurabiyeyi biraz daha kavruk seviyorum. O yüzden fırınımda tam 15 dakika kadar tuttum ama sizler de mutlaka kontrollü bir şekilde fırınınızda pişirmeye özen gösterin. Bazen fırının markasına göre değişkenlik gösterebiliyor. O yüzden kontrol etmekte fayda var.
Kurabiyelerimin üzerine yumurta sarısını sürdükten sonra bir çatal yardımıyla kurabiye hamurumun üzerinde bu şekilde çizikler oluşturuyorum. Kurabiyelerim fırından çıktı. Yakından da gördüğünüz gibi kıyır kıyır çok lezzetli kurabiyeler oldu. Sizlere yakından hemen iç dokusunun kıvamını göstermek istiyorum. Sizler kurabiyenin iç dokusunun kıvamını izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi, videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazarsanız hepinize teker teker dönüş sağlayacağım. Böylelikle sohbet etmiş oluruz. Bir sonraki tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.